1986 yılından bu yana yeniden yapımlar ve portlar dahil tam 27 oyun. Ah, evet. Bunu saymayalım. Nintendo'nun Mario, Pokemon ve Animal Crossing ile beraber en değerli fikri mülklerinden biri. Metacritic'te tüm zamanların en iyi oyunlar listesindeki ilk 100 oyundan seriye ait tam 9 oyun. Hatta 1998 yılında Nintendo 64 platformuna çıkışını yapan ve serinin ilk 3 boyutlu oyunu olma özelliğini taşıyan Ocarina of Time'ın muhtemelen hiçbir zaman kırılamayacak bir rekoru elinde bulundurarak 99 puanla bu listenin ilk sırasında yer alması. Rakamlar çok şey anlatır ama rakamların sadece popüler olan ürünler üzerinden değer gördüğü günümüz dünyasında ilk oyunlarından beri bu oyun serisini takip eden veya bu seriye herhangi bir noktasından giriş yapmış olan benim gibi oyuncular. İnsanların çocuklarına ismini verebileceği kadar tutkulu oyuncuları barındıran bir oyun serisi. Evet Robin Williams, senden bahsediyorum. Bu yılda bunları nasıl düşündünüz dedirten iki boyutlular. Sağ ve sol analogların kullanım prensibini öğreten üç boyutlular. Açık dünya kavramını yeniden tanımlayan ve tabii ki 2017 yılının en iyi oyunu ödülünü alan Breath of the Wild. 39 yıldır hem köklerine bu kadar bağlı hem de devamlı yenilenen bir efsane. Zelda efsanesi. The Legend of Zelda. 1952 Japonya Sonebe doğumlu, araştırma ve gezmeyi seven, hayal gücü yüksek, mütevazi bir ailenin mütevazi çocuğu. Küçüklüğünün geçtiği yer, şehrin hayhuyundan uzak, Japonya'nın betonarme yapılaşmasına yenik düşmemiş kırsal bir bölgeydi. Onun saatlerce yürüyüş yapmasına ve içindeki maceracı ruhu açığa çıkarmasına ön ayak olan bir bölge. Yaptığı bu yürüyüşlerin birinde daha önce hiç görmediği bir mağara keşfetti ve sonrasında el feneriyle içeri girip yapısını inceledi. Bu keşfin kendisine The Legend of Zelda oyunu için ilham olacağını kim bilebilirdi ki? Peki, o zaman sorumuzu soralım. The Legend of Zelda oyunlarının sihri ne? 80'lerde ve 90'larda çoğu oyun basit mekaniklerden oluşurdu. Zıplama, koşma, ateş etme gibi. Ortaya koyulan şeyi ilk oynadığımda çok şaşırdığımı hatırlıyorum ve şöyle dediğimi. Bunları bu yıllarda nasıl düşündünüz? Bunlar nasıl mekanikler? Ve tekrardan saygınızı kazanıyor oyun. Herhangi bir oyun gibi başlayıp mekanikler bazen öylesine derinleşiyor ki yapımcı ile bir mücadeleniz başlıyor. Zindanlarda kayboluyorsunuz. Hiç olmayacakmış gibi görünen çözümler denemeye başlıyorsunuz. Günümüz oyunlarının elimizden fazlasıyla tutan ve oyuncunun yerine neredeyse her şeyi yapan tutumu yerine hiçbir problemi kendisi çözmüyor, oyuncunun çözmesini istiyor. Bulmacaları ve kullanılabilecek eşyaları veriyor ve bizden düşünmemizi istiyor. Ben bu sahip olduğum eşyalarla bu zorluğu veya bulmacayı nasıl çözerim? Ulaşılması gereken yer hiç ulaşamayacağım bir noktada gibi mi görünüyor? Haritanı aç ve düşün. Elimdeki eşyalarla istediğim yere hangi yoldan nasıl ulaşırım? İşte oyuncunun zekasına saygı duyan bir oyunun elde ettiği sonuç. Zorlu bir bulmacayı veya engeli üstü kapalı şekilde verilen ipuçları ile uzun uğraşlar sonucunda beyin fırtınası yaparak, farklı metotları deneyerek aştığınızdaki o his. Zorlu bir düşmanı çabukluk veya hareketlerini doğru okumanın sonucunda mağlup etmenin verdiği bir başarma hissi de değil bu. En büyük sihirlerinden birisi de bu sanırım. Bunu tam olarak anlayabilmek için kesinlikle deneyimlemek gerekiyor. Yaptığınız her eylemi kendiniz yapıyorsunuz evet ama kurulan dünya içerisindeki rolünüz öylesine sade ve öylesine önemli bir biçimde sunuluyor ki siz bir kahramansınız. Yavaş yavaş, aceleye getirmeden, hiçbir şey başaramayacakmış gibi görünen ama aslında içinde taşıdığı cesaret ile her zorluğun üstesinden gelen bir kahraman. Oyunda yönlendirdiğimiz karakterimizin isminin Link olması, oyuncu ile karakter arasındaki bir
bağ mıdır sizce de? Çözdüğünüz her bulmaca, aştığınız her engel sizi devamlı ilerleme içgüdüsüyle baş başa bırakıyor. Bir ekranda gördüğünüz ama o an için ulaşamadığınız bir eşyayı aklınızın bir köşesine yazıyorsunuz. Özellikle zindanlar birçok odadan oluşan kocaman birer bulmaca oldukları için acaba bir sonraki odada beni ne bekliyor diye sorarken buluyorsunuz kendinizi. Diğer bahsettiğimiz unsurları tam anlamıyla tamamlayan, elbette ki müzikler. Ortamın veya içinde bulunduğumuz duygu durumunun ruhuna uygun, yeri geldiğinde rahatlatan, yeri geldiğinde heyecanlandıran, yeri geldiğinde bir bulmaca ile uğraşırken arka planda sizi dinlendiren, yeri geldiğinde zorlayıcı bir düşman karşısında sizi geren, yeri geldiğinde görkemli, yeri geldiğinde destansı, yeri geldiğinde hüzünlü. Dinleyerek algılamamıza rağmen bütün duyularımıza hitap eden öylesine bir tamamlayıcı ki ruhunuzu doyuruyor ve maceranızdaki en büyük eşlikçiniz oluyor. Oynadığınız her bir The Legend of Zelda oyunu daha önceden tanıdığınız ve çok sevdiğiniz bir dostunuzla tekrar buluşmak gibi. Kendi dili olan bir oyunun söylediklerine onun dilinde karşılık vermek gibi. İlk oynadığınız Zelda oyunundan sonra artık hangi noktaya bomba koyarak bir yol açabileceğinizi tahmin etmek ve bir sonraki oyununuzda da bunun gerçekleşebildiğini görmek bu seriyle olan bağınızı ciddi şekilde kuvvetlendiriyor. Bu ve benzeri birçok mekaniği kullanarak engelleri aşmanın verdiği aidiyet, huzur ve tatmin duygusu ise sadece The Legend of Zelda oyunlarını oynayarak elde edebileceğiniz bir his. Bu sebepledir ki çoğu Zelda oyuncusunun ilk oynadığı Zelda onun favorisidir. O mütevazı ailenin mütevazı çocuğunu hatırladınız mı? Biz her anlamda dop dolu bir dünya tasarladık ve sizi içine bıraktık. Nasıl isterseniz öyle keşfedin diyor. Tıpkı zamanında kendisinin girmeye cesaret ettiği o mağara gibi. Peki bizim de Link gibi cesaretimiz var mı? Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video ile ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Geri bildirimleriniz benim için çok kıymetli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.